Alya, gerçekten geri mi döndün? Affet beni. Daha erken gelmeliydim. Bu çocuk da kim? O bizim kızımız. Affet beni. Onun güvenliği için korkuyordum. Bu yüzden sana söylemedim. Bunu sonra konuşuruz. Ama şimdi sadece yanımda olun. Seni o kadar özledim ki. Ben de seni çok özledim. Alya'nın Mardin'den ayrılmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmişti. Cihan için bu yıl bitmek bilmeyen bir çile olmuştu. Her fırsatta, her şeyden çok sevdiği kadını bulmak için durmaksızın arama yapmıştı. Ancak Alya, görünmez kalmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Ayda birkaç kez Cihan'a Deniz'in fotoğraflarını gönderiyordu. Kendisi hakkında neredeyse hiçbir şey yazmamıştı. Bu yıl içinde Alya'nın hayatı da değişmişti. En önemli olay kızının doğumuydu. Cihan'a çocuktan bahsetmeye cesaret edememişti. Vicdanı onu rahatsız ediyordu, ancak çocukların güvenliği için duyduğu korku daha güçlüydü. Alya Mardin'e dönmenin hayatlarını tekrar tehlikeye atabileceğine inanıyordu. Kayboluşundan sonraki ilk aylarda Cihan acı ve kızgınlıkla yaşadı. Alya'nın açıklama yapmadan onu terk etmesini kabullenmek onun için zordu. Ancak zamanla öfke yerine anlayışa bırakmaya başladı. Giderek sebepsiz yere gitmiş olamayacağını fark etti. Karakterini bildiği için bu kararın arkasında korku ve koruma isteğinin olduğuna emindi. Cihan yavaş yavaş kendi hayatını düzene sokmaya başladı. Samimi bir konuşma sırasında Meryem, Alya'yı Serhat'ın Cihan'ın oğlu olabileceğine nasıl inandırdığını tüm gerçekle anlattı. Yalanın boyutunu anlayan Cihan, Meryem ile tüm bağlarını sonsuza dek koparmaya karar verdi. Malikanenin etrafındaki durum çok daha sakinleşince, Cihan meydandaki trajedinin gerçekliğini Alya'dan artık saklayamadı. Ona Bora'nın ölümünü anlattı. Bu haber Alya için gerçek bir şok oldu. En çok endişelendiği şey, babası olarak gördüğü adamın asla geri dönmeyeceğini Deniz'e nasıl açıklayacağıydı. Bu yükü tek başına kaldıramayacağını anlayan Alya, Mardin'e dönmeye karar verdi. Bir süre sessizce yerleşmeyi umarak haber vermeden geldi. Ancak kader başka türlü karar verdi. Malikaneye giderken tesadüfen Cihan'la karşılaştı. Neredeyse bir yıl ayrı kaldıktan sonra onu görünce, ilk başta gözlerine inanamadı. Ama daha da büyük bir şok, Alya'nın kollarında tuttuğu küçük kızdı. Birkaç saniyeliğine ikisi de dona kaldı. Alya kelimeleri bulamadı ve Cihan, kalbindeki tüm acıya rağmen onu azarlamadı. Sadece yanına gidip sıkıca sarıldı. O anda onun için önemli olan tek şey, Alya'nın hayatta olması ve tekrar yanında olmasıydı. Cihan'ın bakışları istemsizce çocuğa takıldı. Küçük yüzü dikkatlice inceledi ve Alya'nın henüz söylemeye vakit bulamadığı şeyi neredeyse anında anladı. Bu kız onun kızıydı. Alya her şeyi sakin bir şekilde açıklamak için biraz zaman istedi. Cihan kabul etti, ancak hemen malikaneye gitmeleri konusunda ısrar etti. Durum sakinleşmiş olsa da, onun güvenliğini riske atmak istemiyordu. Alya'nın malikaneye gelişi gerçek bir şoktu. En çok şok olan Sadakat oldu. Çocuğu görünce bu küçük kızın kim olduğunu hemen anladı. Ancak bu sefer kimse açıklama istemedi. Alya sadece merhaba dedi ve ardından Cihan ile birlikte yukarı çıktı. Orada nihayet tüm gerçeği anlattı. En çok sevdiği insanları kaybetmekten korktuğu için kaçtığını itiraf etti. Hamileliğini neden gizlediğini ve kızının doğumundan sonra neden sessiz kaldığını açıkladı. Cihan dikkatle dinledi. Alya'nın niyetlerini anlıyordu, ancak çocuğunun hayatındaki en önemli anları kaçırmış olmanın acısını gizleyemiyordu. Hakarete rağmen, Alya'ya olan duyguları değişmemişti. Başka bir yere gitmemesini istedi. Kaybettiği zamanı telafi etmek, kızını tanımak, Deniz'le birlikte olmak ve ailesine tekrar gerçek bir destek olmak istiyordu. Alya itiraz etmedi. Güvenini kaybettiğini biliyordu ve bunu yeniden kazanmanın kolay olmayacağını anlıyordu. Sabırla davranışlarıyla bir daha asla kaçmayacağını veya gerçeği ondan saklamayacağını kanıtlamaya hazırdı. Aynı zamanda yaşadığı korkular kalbinde derin bir iz bıraktığı için, kendisi de tekrar güvenmeyi öğrenmeliydi.
Aliye kendisi için beklenmedik bir şekilde sadakatta destek buldu. Yaşlı kadın ilk kez içtenlikle hatalarını itiraf etti ve yaptığı her şeyden pişman olduğunu açıkça belirtti. Samimi pişmanlığını gören Aliye, kin tutmayı bıraktı. Bu sözleri için ona teşekkür etti ve ona sarıldı. Tam bu sırada Cihan odaya girdi. Onları birlikte görünce rahatladı, çünkü en çok hayalini kurduğu şey, kendisine en yakın iki kadın arasında artık düşmanlık olmamasıydı. O akşam Aliye kızıyla birlikte başka bir odaya gitmek üzereyken, Cihan sessizce kalmasını rica etti. Uzun zamandır göremediği küçük kızıyla bir an daha geçirmek istemiyordu. Birlikte kızı yatağına yatırdılar. Çocuk aralarında huzur içinde uyuyakaldığında, Aliye ve Cihan uzun süre sessizce yan yana oturdular, tam bir affetme ve güvenin yeniden tesis edilmesi yolunda zorlu bir yolun önlerinde olduğunu fark ettiler. Ama bu sefer birlikte yürümeye, birbirlerinden asla ayrılmamaya hazırdılar. Bu yıl yaşanan her şey Aliye ve Cihan'ı sonsuza dek değiştirdi. Ayrılık acı, korku ve sürekli bir kayıp duygusu, kendi hayatlarına farklı bir gözle bakmalarına neden oldu. Her ikisi de en büyük trajedilerin sadece düşmanların eylemlerinden değil, aynı zamanda sessizlikten, güvensizlikten ve sorunlarını yalnız başına taşıma arzusundan da kaynaklandığını anladı. Aliye için bu yıl kendisiyle sürekli bir mücadele dönemi oldu. Mardin'den ayrılmakla çocuklarını tehlikeden kurtardığına içtenlikle inanıyordu. Ancak çok geçmeden fiziksel mesafenin sevgiyi bastıramayacağını veya acıyı dindiremeyeceğini fark etti. Kızının doğumu ona sınırsız mutluluk getirdi, ancak aynı zamanda daha da büyük bir suçluluk duygusu da getirdi. Bu yüzden geri dönmek onun için sadece eve dönüş yolculuğu değil, ne kadar zor olursa olsun kendi hatalarını düzeltme girişimi oldu. Cihan için de bu yıl bir sınav oldu. Başlangıçta en çok sevdiği kişinin, mutlu bir hayata bir adım kala onu neden terk ettiğini anlamayarak, kızgınlıkla yaşadı. Ancak zamanla öfkesi yerini anlayışa bıraktı. Yeni başlangıçlarının özel bir sembolü küçük kızlarıydı. Onun görünüşü, hayatlarının en karanlık döneminden sonra bile onlara yeni bir umut verebileceğini hatırlatıyordu. Aynı zamanda, artık geri kazanılamayacak kayıp zamanın acı bir hatırlatıcısı haline gelmişti. Bu yüzden Cihan, hiçbir koşulun ailesiyle birlikte olma fırsatını elinden almasına bir daha asla izin vermemeye karar verdi. Önlerinde hala zorlu konuşmalar vardı, güveni yeniden inşa etmek ve korkusuzca yaşamayı öğrenmek. Sadece sevginin tüm yaraları iyileştiremeyeceğini çok iyi anlıyorlardı. Dürüstlük, sabır ve zor olsa bile her gün birbirlerini seçme isteği gerekiyordu.